Herkese merhaba. Robotori uygulamasında bir görselleştirme yapmak için buradayız. Örneğin elinde tuttuğunu cam, kendisine krom gibi malzemeler vererek robot oraya daha görsel bir görüntü kazandırmak istiyorum. Yukarıda baktığınız zaman SolidWorks eklentileri isimli bir bölüm var. Burada SolidWorks eklentileri isimli bölümde PhotoView 360 düğmesine bastığınız zaman size işleme araçları isimli bir menü gelir. İşleme araçları isimlerinde bulunan komutlardan bazıları ekranın içinde yer alan bölümde de zaten mevcuttur. Örneğin görünüm düzenleme düğmesine hem ekranın içinden hem de bu işleme araçları menüsünün ilk düğmesinden ulaşabilirsiniz. Görünüm düzenle menüsüne girdikten sonra ekranın sağ tarafında görünümlerin nasıl bir malzeme atanacağına dair bir bölüm gelecek. Plastik, metal, cam, ışıklar gibi burada değişik bölümler var. Kumaş mesela. İstediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Ve sol tarafta çıkan bölümde pencerede parça olarak mı yoksa bileşen olarak mı malzemeyi atacağınıza dair de seçenekler var. Metallerden krom diyerek aşağıda seçeneklerini görebilirsiniz. Hangisini isterseniz seçebilirsiniz. Ben krom seçeneğine tıklattım. Böylece malzememi seçmiş oldum. Baş kısmının krom olmasını istediğim için tıklıyorum. Bu pencerede birden fazla farklı malzeme kullanacaksanız pencereyi okeyleyip komuta tekrar girmeniz gerekir. Eğer tamamı tek bir malzemeden oluşacaksa hepsini aynı anda seçebilirsiniz. Ben farklı malzemeler vermek istediğim için buradaki iğneyi ters çevirip OK dedikten sonra pencerenin otomatik tekrar açılmasını istiyorum. Bakın OK düğmesine basıyorum ve seçili alanın boşalacak şekilde yenilenmiş oldu ve baş kısmını krom olarak ayarlamış olduk. Sağ taraftaki görünüm bölümüne buradaki düğmeden ulaşabilirsiniz. Buradan farklı seçenekler, pirinç, bakır, alüminyum, bronz gibi farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Örneğin altın seçeneğine bakalım. Burada altınlarımız, gümüş seçeneğinde gümüşlerimiz mevcut. Ben demir olmasını istiyorum. İçinden şöyle demir kısmına tıklattım. Demir kısmında da işte şu kol bölümünü birden fazla seçebilirim. Elleriyle birlikte bu şekilde seçiyorum. Yine aynı şekilde malzemeyi verdikten sonra da aynalamış olsaydınız malzemesiyle otomatik gelecekti. Yine iğnem ters dönük. OK düğmesiyle bu bölümü de geçtim. Alt kısmı açıyorum ve buradan farklı bir alana gitmek istiyorum. Metal bölümünü kapatıp cam bölümü, Glass'a geldim. Glass'ta da kalın cam gibi, renkli cam gibi seçenekler mevcut. Örneğin şöyle bir rengimi şu bölüm için atayım. Hatta piramidini de aynı camdan yapayım. Ve bunları da aynı şekilde okeyleyerek burada da bir cam taşıdığını göstereyim. Son bölüm ise gövdemiz. Gövdesi ve boynu için ise cam bölümünü kapatıyorum. Buradan daha farklı bir şey seçmek istiyorum. Belki organik bölümünü merak etmiş olabilirsiniz. Burada ahşaplar, gökyüzü, sıvılar gibi böyle seçenekler var. Ve taşlar bölümü de var. Ben ahşap bölümünden işte istediğiniz bir çeşitte gördüğünüz gibi ahşap seçebiliriz. Gerçi çok karışık bir malzeme oldu ama buradan istediğim şekilde herhangi bir tanesini seçip boynuna vereyim. OK dedim. Tekrar aynı şekilde aynı listemi açtım. Başka bir ağaçtan da şu yandaki bölümlerini vermek istiyorum. OK dedim ve tekrar girerek diğer tarafına da farklı bir şey aynı anda da seçebilirdik ama nasıl bir şey olacak görmek istiyoruz. OK'liyoruz. Bu şekilde görselliklerinizi kendinize göre farklı kategorilerde böyle gösterebilirsiniz. Bakın orta kısmı içinde bir taş veya fabrik bölümünden dilerseniz bir kumaş da yapabilirsiniz. Buradan da bir kumaş yapabiliriz. OK'ledik. Ekranda çok fazla bir değişiklik yok. Şu penceremizi de kapatalım artık. Çünkü gerçekte bunu render aldığınızda görebileceksiniz. Kullandığınız malzemeler sahneyi değiştirdiğinizde değişecektir. Örneğin sadeyken aldığınız bir renderla sahneyi verdikten sonra aldığınız render farklı olacaktır. Farklı arka fonlarda krom gibi verdiğiniz malzemeler yansıtma yapacağı için dışta verdiğiniz olan renkleri yansıtacak ve kendi görselliği de değişecektir.
Render dediğimiz kısım ise resim hali, ışıklı hali ve güzel hali. İsterseniz bir de sahne ekleyelim ve daha sonra bir render alalım. Yukarıda sahneyi düzenle komutunu yine ekranda da yine aynı şekilde görebilirsiniz. Sahne düzenle bölümüne gidiyorum ve sol tarafta basit sahneler, stüdyo sahneleri, sunum sahneleri gibi manzara içeren sahneler de yer almakta. Buradan istediğiniz herhangi bir şeyi kullanabilirsiniz. Örneğin böyle bir şey, böyle bir yerde bulunsun isteyebilirim. Hemen bunu da OK diyorum. Kendi sahneni de yine aynı şekilde komuta girdiğinde göz at bölümünden bir arka fon resmi de dilersen tanımlayabilirsin. Render ile ilgili detaylı bilgilere yine aynı şekilde burada yer alan SolidWorks video listelerinden ulaşabilirsin. Daha detaylı render ayarları ve nasıl yapıldığıyla ilgili bilgilere de oradan ulaşabilirsin. Yukarıda hemen ekranında render alsın istiyorsan entegre ön izlemeyi, hemen bir pencere içerisinde render almak istiyorsan ön izleme penceresini, son renderına ulaşmak istiyorsan da son ileme yazılı olan bölüme tıklatabilirsin. Render kalitesini seçenekler bölümünden ayarlayabilirsin. Ben ayrı bir ön izleme penceresinde almak istediğim için ön izleme penceresine bastım ve kamera olmadan devam et düğmesine basıyorum ve renderımın alınmasını bekliyorum. Evet, renderım gördüğünüz gibi verdiğiniz malzemelerde bazıları desenleri belli olmamış. Onları düzenlemek gerekebilir. Yansıtması olan kısımlar ortam renklerinden biraz etkilenmiş. Camımız gayet net bir şekilde gözüküyor. Güzel bir şekilde oluştu. Bu render'ı kaydetmek isterseniz ön izleme resmini kaydet düğmesine basarak istediğiniz şekilde JPEG formatında kayıt yapabilirsiniz. Kapatıyorum bu ekranımı ve farklı bir sahne ve malzemeler kullanmak için tekrar görünüm düzenlemeden değişikliklerimi yapabilirim. Hemen buradan farklı, yani hepsinin metal olmasını istiyorum. Krom olmasını istiyorum. Şöyle yansımalı bir krom olmasını istiyorum. İğnemi ters çevirdim ve bütün parçalarımı seçmek istiyorum. Bakın seçerken burada bir yasak işareti çıktı. Çünkü burada bir düzlem gibi bir şey oluşturdu. Bu düzlemi şu şekilde yanından doğru böyle seçebilirsiniz. Böylece istediğiniz bütün hepsini bu şekilde tek tek yapabilirsiniz. Burada yasak işareti çıktığı zaman buradakinin önünden ya da arkasından tıklatmanız gerekebilir. Sadece buna dikkat edeceksiniz. Malzemeyi parça bölümündeyken de verebilirdik. Parça bölümünde verdikten sonra direkt otomatik olarak malzemeli bir şekilde gelecekti. Veyahut da aynalama yapmadan önce yine aynı şekilde malzemesini verdiğiniz takdirde malzemeli bir şekilde de aynalayabilecektiniz. Bu şekilde ben hepsini krom yaptım. Bunun anlamı şu: arka fonu da yansıtacak. İşte normal görselliğim neyse ona uygun şekilde görselliği de renk tonajlarıyla yansıtacak. OK diyorum ve tekrar render düğmesine basarak nasıl bir görüntü elde ettiğime bakacağım. Yine ön izleme penceresine bastım. Gördüğünüz gibi malzeme krom olunca nasıl etraftaki renkleri yansıttığını görebilirsiniz. Zemini de yansıtması için yine sahne düzenlerken ayarlaması var. Zemin yansıtmayı da işaretleyebilirsiniz. Ve tekrar bunu da kaydetmek için yukarıdan ön izleme resmini kaydet düğmesine basabilirsiniz. Daha iyi çözünürlüklü renderlar için yukarıdaki seçenekler bölümünden önce ayarlama yapmanız gerekir. Ben size farklı fonlarda arka plan uygulayarak nasıl renkleri yansıttığını ve bir arka planla sizin verdiğiniz görselin nasıl değişeceğine yönelik hemen örnekleri gösteriyorum. Evet, siz de kendinize harika görsellikte ürünler çıkartabilir ve bunları satış öncesinde render alarak daha görsel bir şekilde sunabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.